Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından dolar ve euro ile ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak Türkiye'de Cuma günü yurt içerisinde veri akışı sakindi. Dünya genelinde koronavirüsün yeni varyantının giderek yayılması ve buna karşı Afrika uçuşlarını birçok devletin kapatması ve bazı devletlerin sadece Afrika olmamakla birlikte zorunlu haller dışında turistin kabul edilmeyeceğinin açıklamaları küresel bazda borsalarda ciddi satış yarattı. Petrol fiyatları talebin tekrar azalacağı beklentileriyle %15'e varan kayıplar yaşarken özellikle Borsa İstanbul 100 endeksi üzerinde de havayolu ve ulaşım şirketleri öncülüğünde endeksteki satışların %2,5 civarında yaşandığını gördük. Ancak bugün Asya borsalarının pozitif olması yurt içerisine de yansıyacağını düşünüyorum. Piyasaların ilk şoku atlatmış gibi gözükse de piyasalardaki belirsizliğin devam ettiği, yatırımcıların da dikkatli olması gerektiğini sizlere buradan vurgulamak isterim. Kur tarafında geçen hafta dengeye oturma çabası görülürken Cuma günü gelen alımların tekrardan yukarı yönlü hareket eğilimine girdiğini bizlere gösterdi. Kur tarafındaki yükseliş beklentimi korurken Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmada faizlerde indirim beklentisini tekrarlayarak faizleri düşürmekte kararlı olduklarını vurguladı. Hafta sonu gelen haberlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı yeniden değerleme oranını %36,2 olarak belirlerken son 20 yılın en yüksek artış olarak kayıtlara geçmesi ve bu artışın enflasyon tarafındaki yükselişe de katkı yapmasını bekliyorum. Bugün yurt içerisinde Kasım ayına ait Türkiye Ekonomik Güven Endeksi ile Ekim ayına ait ticaret açığı verileri açıklanacak. Ancak bu hafta piyasalar tamamen Cuma günü gelecek yurt içerisinden enflasyon verilerine ve Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklanacak olan tarım dışı istihdam veri seti başta olmak üzere istihdam verilerine odaklanmış durumda. Dolar Türk lirasındaki yükselişin devamını beklerken Borsa İstanbul 100 endeksinde de artık kritik bölge olan 1834 seviyesi olacak. Eğer 1834 seviyesinin altında satış baskısının ön plana çıkacağını düşünmektense endeksteki bu seviyenin kırılması halinde de tekrardan alımların ön plana çıkacağını düşünüyorum. Arkadaşlar, dolar ve euro ile ilgili teknik analizlerim videonun son tarafında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü nedeniyle piyasaların sakin seyretmesi beklenirken koronavirüsün yeni varyantının ortaya çıkmasıyla Amerika Birleşik Devletleri borsalarında da sert düşüşlerin yaşandığını gördük. Dolar endeksi Cuma günü ekonominin yavaşlayabileceği ve Fed'in tahvil alım programlarının azaltımını artırmayabileceği beklentisiyle düşüş gerçekleştirdi. Ancak ben bu görüşe katılmıyorum. Özellikle son yılların en düşük haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı ve kişisel tüketim harcamalarının artış yaşandığı bir dönemde ücretlerdeki gördüğümüz artışın Fed'in bize gaza basacağını gösteriyor. Yani küresel piyasalarda dolardaki güçlenme devam ederken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi sürecektir. Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde %1,47'lere kadar sert geri çekilme yaşanırken bu sabah itibariyle faizlerin %1,52 seviyesinden işlem gördüğünü görüyoruz. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in enflasyonu kontrol altında tutmak için varlık alımlarını
daha hızlı azaltmasına açık olduğunu söylerken varlık alımlarının 2022 yılının ilk çeyreğinin sonuna doğru veya ikinci çeyreğin başlarında durdurulmasının iyi olacağını dile getirdi. Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantının ekonomi etkilerinin de sorulduğu Bostic, yeni varyantın ekonomiyi bir miktar yavaşlatabileceğini, ancak geçmişteki aldıkları derslerin etkisiyle yeni varyantın yaratacağı ters rüzgarın geçmişe göre daha az olacağına inandığını da vurguladı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed üyelerinden Williams ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmalarını yakından takip edeceğim. Euro bölgesi tarafında ise Cuma günü Euro bölgesinde veri akışı sakindi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yaptığı konuşmada Euro bölgesinde enflasyonun Ocak ayından itibaren düşmesini beklediğini ve fiyat artışlarının %2 hedefinde sürdürebilir şekilde ulaşacağını öngördüğünü söylerken enflasyon oranını endişe verici olduğunun altı çizildi. Gerekli olması halinde Avrupa Merkez Bankası'nın harekete geçmeye ve para politikası genişletmeye hazır olduklarını ifade ederken Lagarde'ın şu an böyle bir adım atılmasının gereğini görmediği de vurgulanmış oldu. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, Avrupa'da geçici faktörlerin yönlendirdiği enflasyonu kontrol altına almak için şu anda para politikasını sıkılaştırmaya ihtiyaç olmadığını ifade etti. Dolar endeksinin bir miktar geri çekilmesiyle yükselen euro dolar paritesinde bu yükselişlerin satış fırsatı yarattığını ve aşağı yönlü eğilim gücünü korumakta olduğunu söyleyebilirim. Euro Türk lirasındaki yükseliş eğilimi devam ederken bu eğilimin de devamını bekliyorum. Avrupa borsaları koronavirüsün yeni varyantının etkili olması, vaka sayılarındaki artış ve bazı ülkelerin yabancılara kapılarını kapattıklarının açıklamalarıyla düşüşlerin gerçekleştiğini gördük. Bugün Euro bölgesinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarında yakından takip ediyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında kurda geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Güney Afrika koronavirüs varyantı haber akışının risk algısında bozulmaya neden olmasıyla birlikte 12,60 Türk lirası seviyelerinin test edilmesine rağmen 12,12 Türk lirasından haftalık kapanışın gerçekleştiğini gördük. Geçtiğimiz Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri piyasalarının yarım gün kapalı olması hacim konusunda da sınırlı işlemler gerçekleşmesine neden olurken bugün yurt içerisinde dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksini, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Powell'ın konuşmasıyla birlikte bekleyen konut satışları ve Dallas Fed İmalat Endeksini de yakından takip ediyorum. Dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda kurda 12 Türk lirasının üstünde kaldığı sürece yukarı yönlü baskının oluşturmasını sürdürdüğünü söylüyorum. Ancak yaşanacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 12,65 ve 13 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 12 Türk lirası ve 11,60 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise çaprazda yeni varyantın etkisiyle Amerika Birleşik Devletleri dolarında yaşanılan değer kaybı pariteyi yukarı yönlü tetiklerken yükseliş ile birlikte Euro Türk lirası tarafında 14,26 Türk lirası seviyesi de test edildi. Haftalık kapanışta ise Türk lirasında yaşanılan değer kazanımı ile birlikte 13,86 Türk lirası seviyesinden gerçekleşirken bugün yurt içerisinde dış ticaret dengesi ve
Ekonomik Güven Endeksi, Avrupa'da ise Tüketici Güveni ve Almanya Tüketici Fiyat Endeksi verilerini yakından takip ediyorum. Genel olarak yeni varyantın belirsizliği pariteyi yukarı yönlü çekmeye devam edeceği düşüncesindeyim. Ancak yaşanacak gelişmeler çerçevesinde Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda kurda 14,25 ve 14,60 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 13,75 ve 13,50 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take